Merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir dijital tasarım içeriğiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere Photoshop'ta bir yazıya perspektif efekti nasıl verilir onu sizlere göstermek istiyorum. Vakit kaybetmeden başlayalım o zaman. İlk olarak üzerine yazı yazmak istediğimiz bir fotoğrafı açıyoruz. Ben burada Özbekistan'ın Semerkant şehrinde çekmiş olduğum bir fotoğrafı kullanmak istiyorum ve şu duvarın üzerine Semerkant yazısını yazmak istiyorum sevgili dostlar. Bu vesileyle de Özbekistan'daki dostlarımıza buradan selamlar, sevgilerimizi gönderiyoruz. İlk olarak sol taraftaki araç çubuğundan Type Tool aracını, yani yazı yazma aracını tıklatıyoruz sevgili dostlar. Fotoğrafın içerisine herhangi bir yere tıklatıp istediğimiz yazıyı yazıyoruz. Ben Semerkant yazısını yazmak istiyorum. Evet, yazımızı yazdıktan sonra sevgili dostlar, şimdi şu yazıyı bakın şuraya duvarın üzerine koymak istiyorum. Ancak bu şekilde koyduğumuzda bakın hiç uyumlu değil. Perspektifi de uymuyor. Buna perspektif vermek istiyorum. Bunun için bakın ekranımızın sağ alt köşesinde katman 1 yan tarafında yer alan T harfinin üzerine mouse'umuzun sağ tuşuyla tıklatıyoruz ve pikselleri seç diyoruz ve yazımız bakın seçili hale geldi. Buradan Ctrl C yaparak yazımızı kopyaladık. Daha sonra bakın sağ alt köşedeki artı simgesini, yani yeni layer, yeni katman simgesini tıklatıyoruz ve bakın katman 1 oluştu. Şimdi Semerkant katmanının yanındaki göz işaretini tıklatıp görünürlüğünü kaldırıyoruz. Daha sonra Ctrl D diyerek seçimi kaldırıyoruz sevgili dostlar, yazının seçimini. Çünkü şu an için onlarla işimiz bitti. Katman 1 seçiliyken sevgili dostlar, üst taraftaki menülerden filtre menüsüne tıklatıp oradan ufuk noktasını tıklatıyoruz. Daha sonra bakın bir pop-up penceresi açılıyor. Burada yazı yazmak istediğimiz yere perspektif verilmiş bir şekil çiziyoruz sevgili dostlar. Bakın ben şu duvarın üzerine yazımı perspektifsel bir şekilde yazmak istiyorum sevgili dostlar. Bunun için hemen duvarın şurasındaki çizgiyi referans alarak bakın çizgiyi, şekli çiziyorum. Hatta bakın fotoğrafın dışına taşacak şekilde çizdim. Bunu yapabilirsiniz. Nereye yazı yazmak istiyorsanız ona uygun bir perspektif şekli çizmeniz gerekiyor. Bakın çiziyorum. Bu arada önemli bir şey hatırlatmak istiyorum. Bakın şekil şu anda mavi çizgi, mavi olması gerekiyor. Kırmızı olduğu takdirde kesinlikle bu işlemi gerçekleştiremezsiniz. Evet, tıkladım ve bakın seçtiğim şeklin içerisinde mavi bir ızgara belirdi. Bunu yaptıktan sonra sevgili dostlar, Ctrl V ile daha önce kopyaladığımız yazıyı bakın resmin içerisine yapıştırmış olduk. İmlecimizle bu yazıyı tutarak buradaki alana sürüklüyoruz ve istediğimiz yere yerleştiriyoruz. Bakın uzağa yerleştirebilirsiniz, yakına ortalayabilirsiniz. İstediğiniz bir yere, nereyi arzu ederseniz orayı yerleştiriyorsunuz sevgili dostlar. Şöyle ben yerleştirmek istiyorum. Bakın şimdi yazınız küçük veya büyük gelebilir. Bunun için
büyütmek veya küçültmek istiyorsak sevgili dostlar, Ctrl T tuşuna basarak bakın kontrol noktalarını görünür kılıyoruz sevgili dostlar. Buradan bu kontrol noktalarından büyütüp küçültebiliriz. Ben buradan hemen Shift tuşuna basarak şuradan biraz büyütmek istiyorum. Bakın biraz büyüttüm. Biraz da uzatmak istiyorum. Evet. Şimdi istiyorsanız biraz yükseltebilirsiniz. Şu şekilde. Ben yükseltmiyorum. Şuradan ağaçların üzerinde olması istiyorum. Evet, şu şekilde. Bakın, istediğiniz şekilde biçimlendiriyorsunuz sevgili dostlar. Daha sonra buradan tamamı tıklatarak şu şekilde artık sonlandırıyorsunuz. Bu kadar basit bir yazıya perspektif efekti vermek. Sevgili dostlar, bugünlük de bizden bu kadar. Geldik bir programın daha sonuna. Ancak eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, fikirlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ve bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Bir başka tasarım programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.